Yıl 680, Muharrem ayının 10. günü. Hazreti Hüseyin ve beraberinde bulunan 72 kişi Yezid'in ordusu tarafından Kerbela çölünde şehit edildi. Hazreti Hüseyin'in mübarek başı bir mızrağın ucuna takılarak şehir şehir gezdirildi. Bu yüzden Hazreti Hüseyin'in başının nerede olduğu konusunda çok farklı görüşler var. Bazı görüşlere göre Medine'de Hazreti Fatıma'nın mezarında, bazı görüşlere göre Necef'te Hazreti Ali'nin mezarında, Şam'da hatta Kahire'de bile olduğunu söyleyenler var. O yüzden bu türbede bulunan Hazreti Hüseyin'in naaşıdır. Hazreti Hüseyin'in kabrinin üzerine ilk defa türbeyi yapan kişi Muhtar es-Sakafi'dir. Zaman içerisinde Abbasiler, Büveyhoğulları, Safeviler ve Osmanlılar tarafından onarılıp genişletilmiştir. Günümüzdeki halini ise 2003 yılından sonra yapılan restorasyonlar sonucunda almıştır. Bu kompleksin içerisinde Hazreti Hüseyin, büyük oğlu Ali Ekber, küçük oğlu Ali Asgar ve 72 Kerbela şehidinin toplu mezarı bulunmakta. Burası aynı zamanda bir eğitim merkezi olarak da inşa edilmiş. Hatta araştırma yaparken ilginç bir bilgiye rastladım. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Ünlü Türk şairi Fuzuli'nin kabri de Hazreti Hüseyin'in türbesinin eşiğinde bulunmaktaymış. Ancak bu konu hakkında çok farklı görüşler olduğu için kesin bir bilgi diyemiyorum. Erbay'ın 4. gününden herkese günaydın. Bu sabah yaklaşık 5:30 gibi falan kalktık, yola çıktık. Şu an saat büyük ihtimal 7 falandır ya da 7 daha erkendir, bilmiyorum. Ama artık çok yoruldum. Yani yaklaşık bir 10 kilometre kadar yolumuz kaldı. Belki daha fazla, 15 de olabilir, bilmiyorum ama yani artık benim ayağımı sürerek gidebileceğim bir şey değil. Çünkü gerçekten olmuyor. Bilmiyorum, belki de yine tedarik giderim. Marziye de iyi değil. Yani olmuyorsa olmuyordur, bazı şeyler yapacak bir şey yok. Çok direndim. Çok, yani vazgeçmeyi çok düşündüm. Hatta dün falan da binecektik taksiye ama inat ettim, yürüdük. Ama artık bilmiyorum. Çok zor. Ya dün neredeyse hiç video çekmedim gibi bir şey. Öyle söyleyeyim. Hani kameraya doğru düzgün elime bile almadım. Çünkü hiç halim yoktu. Yani hem mental olarak hem fiziksel olarak yıpranmıştım bayağı. Ama çok güzel insanlarla tanıştım. Mesela bu yolu her yıl yürüyen insanlar var. Yaşlısıyla, genciyle. İlk defa yola çıkanlar var. Diyorlar ki eğer ilk defa gidiyorsan bütün duaların kabul olacak. Lütfen bizi de duanda unutma. Zaten herkes birbirinden dua istiyor bu arada. Hani benim durumumla alakalı olan bir durum değil. Hatta işte ne dedi? Kabulü baş mı? İşte başından öpüp dua istiyorlar falan. Ondan sonra işte Türkiye'de zamanla çalışıp gelenler var. Çantamdaki Türk bayrağını görünce onlar öyle selam veriyorlar falan. Ama dün akşam en son olan çok güzeldi. Bir mukeve girdik. İşte ayağımdaki bandajları falan çıkartıyordum. Küçük bir kız geldi, dedi ki masaj ister misiniz? Dedim olur vallahi, çok iyi olur. Neyse makineyi aldı geldi, böyle şey yapıyoruz. Konuşuyoruz. Neyse hani konuşmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Sonra işte Türkiye dedim. Ne Türkiye mi dediler. Bir tanesi böyle küçük bir kız bağırıyordu. Kızlar yetişin yetişin, Türkiye'den birisi gelmiş. Hadi koşun bir nasılsın deyin, bir selam verin falan. Birden böyle etrafıma toplandılar. Konuşmaya çalışıyorlar falan. Çok değişik bir şeydi yani. Hani anlatamam size o anı. Mersi'yi okuyor sanırım. Kerkük Türkmenleriymiş. 18 yıldır orayı ziyaretçiler için işte düzenliyorlarmış falan. Kız da dedim hani okuyor musun? Yok dedi, okumuyorum. Babam işte izin vermedi okumama falan dedi. İstiyor muydun okumayı dedim. Dedi ki işte okurken çok sevmiyordum ama dedi bırakınca özledim okulumu falan dedi. Böyle bir değişik oldum ben de. Bilmiyorum. Yani çok farklı şeyler. Evet arkadaşlar, son 15 kilometre kala pes ettim. İran Kızılay'ına kaç defa uğradım bilmiyorum. Yani olmadı. Şimdi bir araç bakıyoruz.
Aslında biz ilk başında biraz fazla yürüdük. Yani gereksiz bir yürümemiz var. Yaklaşık 5-10 kilometre kadar. Artık onu da ona sayacağım. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Gönül isterdi ki tamamlayayım ama olmuyor. Sonuçta sağlık başka bir şeye benzemez. Neyse. Hayırlısı olsun. Ne diyelim. Yani ben direnebildiğim kadar elimden geleni yaptım ama 15 kilometre yani artık yaklaşmıştık bayağı. Normalde birçok insan bu yolun hepsini yürümüyor aslında baktığınızda. Mesela kimisi işte belli başlı direklerden başlıyor falan. Hatta kimisi önce Kerbela'ya gidip ziyaretini yapıyor, öyle dönüyor falan. Ama çok istemiştim. Neyse. Nasip, inşallah isteyen yapsın hepsini. Şimdi karşıdan karşıya geçmeye çalışıyoruz da Kerbela'da. Burası şu an tam bir kaos alanı gibi. Her yer kalabalık. Şimdi daha kahvaltı yapmadık. Daha saat 8'e 10 var ama burası aşırı sıcak. Buradan da Kerbela dönüşü minibüsler var. Aziz Hüseyin'in türbesi buradan görülüyormuş. Elimde baston var. Bir taraftan Marziye'nin kolundan tutunuyorum. Şu an kalabalık. Hani çok Marziye'yi kaybetmemem lazım. Size kendimi göstermek isterdim nasıl yürüdüğümü. Böyle bir bebeğin kadar küçük küçük adım atmak zorundayım. İşte gönül isterdi ki bu yolu yürüyerek tamamlayabileyim. Çok isterdim gerçekten. Ama olmayınca olmuyor. Yapacak bir şey yok. Yani benim elimde değil. İkimiz de kötü olduk. Yani sadece ben değil. Benim için hani belki dinlene bir şekilde 3 gün 5 gün neyse tamamlanırdı ama ona da eziyet etmek istemedim. Arkadaşıma da eziyet etmek istemedim sonuçta. Bu arada eğer Hazreti Hüseyin'in türbesi çok aşırı kalabalıksa, izdiham varsa girmeyeceğim. Yani hiç o şeye kendimi sokasım yok açıkçası. O hengameye. Eğer izdiham yoksa girerim. Sonuçta dua duadır. Her yerden ulaşır. Bunda bir sıkıntı yok. Eğer bilseydim Hazreti Ali ziyaretinde mesela daha kalın bir çorap giyerdim. Ya da ne bileyim işte ev terliği gibi bir şey bulundururdum yanımda. Çünkü ne olduysa o zamandan sonra oldu yani. Yani düşün o beton zemin üzerinde ki bazen engeller var. Mesela hani ayağım bir yere takılıyor, bir şey oluyor. O zaman başladı benim sıkıntım aslında. O zaman hissetmedim ama. Sonra yürüdükçe fenalaştı. Aklınızda bulunsun. Ya Dol Hasan, ya Amiral Mu'minin. Burada da yine insanlar devam ediyor. Güvenlikten geçtik. Artık güvenlik fobim var Irak'ta. Evet, şimdi Beynel Harameyn'e girdik. Hazreti Hüseyin ve Hazreti Abbas'ın mezarının olduğu bölgeye Beynel Harameyn deniliyormuş. O kadar kalabalık ki. Önümde Hazreti Abbas'ın türbesi varmış. Normalde buraya gelenlerin ilk başta adap olarak Hazreti Abbas'ın kabrini ziyaret etmesi gerekiyormuş. Ama benim bir tane izdihama katlanma lüksüm var. Yani halim var. Onu da Hazreti Hüseyin'in türbesinde kullanacağım. Hazreti Abbas'a Sakaleyn de diyorlar. Biliyorsunuz Hazreti Hüseyin ve ailesi Kerbela'da Yezid'in ordusu tarafından kuşatılıyor ve susuz bırakılıyorlar. Saat su içmesen dilin damağın yapışıyor burada, öyle söyleyeyim. Öyle bir sıcak var. Neyse. Susuz bırakılıyorlar ve Hazreti Abbas bir yolunu buluyor ve Fırat Nehri'nden su almaya gidiyor. Suyu alıyor aslında ama sonra Yezid'in askerleri tarafından yakalanıyor ve eli kesiliyor. Sonra da Hazreti Hüseyin küçük oğlu Ali Asgar'ı havaya kaldırıyor. Hani oğlu 6 aylık. Onu da boğazından vuruyorlar. Buranın enerjisi çok farklı. Yani istemeseniz de ağlarsınız, yani öyle bir enerjisi var. Çünkü insan şu sıcağın altında bir saat susuz kalamazken
Günlerce aç susuz kalan insanları düşününce kendisini iyi hissetmiyor haklı olarak. Bundan 1000 sene önce Hazreti Hüseyin, şu an Filistin ya da başka coğrafyada zulüm gören insanlar, zulüm değişmiyor hasıl kelam. Şimdi de Hazreti Hüseyin'in türbesine gidip orayı ziyaret edeceğiz. Şu an Hazreti Hüseyin'in türbesine geldik. Normalde ilk başta Hazreti Abbas'ın, yani Hazreti Hüseyin'in kardeşinin kabri ziyaret ediliyor. Adab olarak öyleymiş. Ziyaret adabı. Ama benim bir izdiham kaldıracak takatim var. O yüzden oraya gitmeyeceğiz. Şu an kolumu kaldırıp gösteremiyorum bile. O kadar sıkışım. Sencan. Sencan. Babay. Oğlacım. Sencan. Molladin. برو بیزه خانم دخترم را بچم خانم بچم نفذه برم گم نکنمش ای بابا Nereye gideceksin Allah aşkına? Nereye gideceksin? Çok korkunçtu. Aman Allah'ım. Bir bastonumu almıştım ama kesinlikle kapatmam lazım. Kesin kırılır yani. Orada hiç şakası yok. Arkadaşlar, içerideki izlahımı size şöyle anlatmak istiyorum. Ben ömrümde böyle bir şey görmedim. Yani tam etten bir duvar diyebiliriz. Elimdeki ayakkabı poşetini şöyle bir hareket ettirmek istedim. Tam o esnada bir izdiham oldu. Kolum iki kişinin arasında kaldı. Çekemedim. Arka çaprazımdaki kadının çenesi benim omzuma resmen montalanmıştı. Yani onun bütün ağlaması, sızlanması, yaktığı ağıt hepsi kulağımın dibinde gerçekleşti. Ben zaten arkamdaki ve önümdeki insanlarla bütünleşmiş durumdaydım. Sol kolumla da marzeyi sımsıkı tuttum ki kaybetmeyeyim. Bir ara gözlüklerim bir cama yapıştı. Hatta böyle dedim ki bu gözlük kırılacak ve gözüme girecek. Öyle bir şey yaşadım. Bir zaman sonra Marziye daha boş bir yer görmüş. Bana dedi ki aşağı parmaklığın altından o tarafa geçeceğiz. Neyse ben aşağıya çömeldim. Marziye atladı. Ben de vücudumun yarısını parmaklığın arkasına attım ve o anda bir hareketlenme daha oldu. Ben sıkıştım. Dedim ben bu sefer öldüm. Çünkü gerçekten nefessiz kaldım kısa bir süre. Neyse ki bir şey olmadan atlayıp geçtim. Hazreti Hüseyin'in türbesinin oraya geldiğimizde Marziye dedi ki Esma bak türbeye geldik dokun. Bırak dedim dokunmayacağım, dokunmak istemiyorum. Beni bir an önce buradan çıkart. Neyse sonra birazcık ilerledik. Ayağım yerden kesildi. Güvenlik tutuyor. İnsanları resmen oradan kopartıp dışarı atıyor. Yani ben bunu başka türlü tasvir edemiyorum gerçekten. Çünkü diğer türlü insanları oradan ayırmanız mümkün değil. Güvenlik bizi tuttu. Dışarı attı. Dedim Allah razı olsun. Öyle bir izdihamdı. Yani ömrü hayatında böyle bir şey yaşamadım. Neyse biz şimdi İran'a dönüyoruz.
Şimdi normalde Basra'dan Kerbela'ya bir yürüyüş yolu daha var mı? Tahmini 400 kilometreymiş bu yol ve 20 gün önce falan başlamış yürüyüşleri. Amanın bu sıcakta. Buna da helle deniliyormuş. Fırat Nehri'ymiş. Arka ayaklarım çok fazla su topladığı için gerçekten yürümekte zorlanıyorum. O yüzden böyle kari denilen taşıyıcılar var. Şimdi onlardan birinin arabasına bindim. Hatta bu üçüncü binişim de. Birincisi Irak tarafındaydı. İran tarafında hatta evet İran tarafında da bindim şimdi. 3 değil 2. Bunu size nasıl tarif edeyim? Böyle uzunca bir tahtanın altında tekerlekleri var. Sağında solunda parmaklıkları var. Arkada da iten abi var. Zaten görüyorsunuzdur büyük ihtimal. İran sınırından da karayoluyla geçmekten nefret ediyorum sınırdan. Gerçekten iğrenç bir şey yani. İş bilmez insanlara denk gelince sıkıntı yaşıyorsun. Şimdi otobüslerin kalktığı yere kadar gideceğiz. Yar. Amca yol açmak için sürekli yağlı diye bağırıyor. Vay be. Buraya nasıl girdim, nasıl çıkıyorum? 4 gündeki dönüşümüm nasıl oldu yani? Çok acayip. Ama pişman değilim gittiğime. Burası Badire sınır kapısıymış. Hatta bittiği için içimde buruk bir hüzün de var yani böyle bilmiyorum. Hayatımda bir kere olsun yaşamak istediğim bir deneyimdi. Yaşadım evet şu an zor bir süreç. Allah razı olsun. İyi ki var böyle bir hizmet. Bak zorla oturtmaya çalıştıklarımda oturmuyorum. Çünkü o zaman ihtiyacım yok. Ama şu an ihtiyacım var ve kullanmaktan da hiç gocunmam yani. Niye gocunayım ki? Tabii böyle bir elde baston bir şey olunca anam falan diyorlar bana yani diyebilir. Sıkıntı yok. Nasılsın? İyi misin? Aha ben öpeyim. Again kamyon? 30 saatlik süren zorlu bir yolculuğun ardından İsfahan'a vardık. Thank you. Eve vardığımızda çok güzel ve çok sıcak bir karşılama bizi bekliyordu. Her yer bizim için süslenmişti. Eve girerken yine Kur'an-ı Kerim'i başımızın üstüne koydular. Eve girdikten sonra da üzerlik otu yakıp tepemize gezdirdiler. Evet, ben bu videomu burada bitiriyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Flower and light. Memnun.